Türk Lokum'un günlüklerine hoş geldiniz. Lezzetlerin hikayelere dönüştüğü koordinattayız, Anadolu'da. Akşama misafirim var. Kısa bir yürüyüş yaparak markete gidiyorum. Burası Ankara, yaşadığım şehir, Türkiye'nin başkenti. Böyle mutfak eşyalarına bakıp incelemeyi çok severim. Akşama misafirim var demiştim. Biz misafiri iyi ağırlamaya sultanlar gibi ağırlamak deriz. Gönlünü hoş, ikramını bol tutmak isteriz. Bu akşam ben de misafirlerimi sultanlar gibi ağırlayacağım. Bir sultan sofrası kuracağım. Gerçekten de adı sultanın sofrasında konan bir yemek yapacağım. İsmi Hünkâr Beğendi. Evdeki şu yaramazlara bakın. Sabah sporuna başlamışlar. Gelelim bu özel yemeğin lezzetli kahramanına. O hem bir kundakçı, hem bir diplomat, hem de boğazdan esen tatlı bir rüzgara vermiş adını. Bu smokinli bey, M.Ö. 5. yüzyılda Hindistan'da bulunmuş. Anadolu'ya İran ve Mısır üzerinden, Balkanlar ve Avrupa'ya da Anadolu üzerinden gitmiş. Başta pek de sevilmemiş bu acı sebze. Hatta yolcu patlıcanın geçtiği sofralardakileri hasta ettiğine inanılıyormuş. Bu doğru, çiğ tüketilmesi halinde zehirleyebiliyor. Ta ki zamanın birinde bir aşçı onu közle ve ateşle buluşturuncaya kadar. Közle buluşan patlıcan kabuğundan sıyrılıp Osmanlı mutfağında tam 156 çeşit yemeğe imzasını atıyor. Bu topraklar patlıcanı gerçekten çok seviyor. Seviyor sevmesine de 18. yüzyıla gelindiğinde ilginç bir sorunu çıkıyor İstanbul'un. Patlıcan yangınları. Doğru duydunuz. İstanbul'u defalarca yakıyor patlıcan. Evler ahşap, sokaklarsa dar. Bir evde ateşte unutulmaya görsün patlıcan, tüm mahalleyi yakıp kül ediyor. Ahmet Rasim'in şehir mektuplarında okuyabilirsiniz bu yangınları. Patlıcan bir yüzyıl boyunca İstanbul'u yakıp yıkıyor ama İstanbul ondan hiç vazgeçmiyor. Öyle ki yazın denizden esen rüzgara patlıcan rüzgarları deniyor. Ve tabii ki patlıcan tarihe de alevli imzasını atıyor. Haydi tarihten bir ısırık alalım. Yıl 1869. Osmanlı Devleti Tanzimat'la beraber rotasını batıya çevirmişti. Modern olana uyum arzusu mimaride, hukukta, eğitimde kendini gösterirken sofralarda da sessiz ve derin bir dönüşüm yaşanıyordu. İşte böyle bir atmosferde İstanbul'a geldi 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie. Osmanlı tahtında Sultan Abdülaziz. Bu ziyaret yalnızca zarif bir temas değildi. Osmanlı ile Fransa arasında dengelenmeye çalışılan hassas politik ilişkilerin sofraya taşınmış haliydi bu adeta. 1856'da Paris Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Avrupa siyaset sahnesinde rol almıştı. Fransa, Osmanlı'yı Rusya'ya karşı dengeleyen bir müttefikti ve ziyaretin olduğu yer Dolmabahçe Sarayı. Fransız barok ve rokoko mimarisiyle ihtişamlı duruşuydu Osmanlı Devleti'nin doğuyla batı arasında. O gece Osmanlı saray mutfağında hummalı bir hazırlık vardı. Misafirin damak tadına uygun ama Osmanlı zerafetinden ödün vermeyen bir lezzet pişiyordu çünkü. Fransız beşameli Osmanlı'nın közde pişmiş patlıcanıyla buluştu. Bir yatak gibi serildi saatlerce kısık ateşte pişmiş kuzu etinin altına. İşte böyle bir tabak geldi Eugenie'nin önüne. Adı o sofrada konuldu. Hünkâr Beğendi. Çünkü gerçekten de beğenildi. Hünkâr Beğendi yalnızca bir et yemeği değildir. O bir kültür diplomasisi örneğidir. Ve patlıcan o derindeki isli lezzetiyle zarif bir diplomattır. Bu yemek bana hep başka bir şey daha hatırlatır. Ateşin üzerinde ağır ağır közlenen patlıcan. Başta kabukları yanar, sertleşir, kararır.
Ama içi ateşle yumuşar, tatlanır. Bu sadece bir pişme değil, adeta bir dönüşümdür. Sufiler de nefsi aynı böyle ham bir meyve gibi görürler. İnsanın iç yolculuğudur ham meyvenin olgunluğa erişmesi. Olgunlaşmak için ateş gerekir. Sabır, bekleyiş, teslimiyet. Aslında bu ateşe atılış değil, ateşe adanıştır. Kabuk ben der, beni korurum. Göz sabırla fısıldar, sen senliğin kabuğundan sıyrıl. Günümüzün yavaş yaşamak kavramı belki de bu kadim bilgeliğin modern yankısıdır bugüne. Gerçek lezzet de gerçek huzur gibi sadece yavaşlayanların nasibidir. Hem sofrada, hem yürekte, hem de şimdi de.